Bir müzisyen düşün. Ailesi tarafından hor görülüp aşağılanmış, en yakın arkadaşlarını kaybetmiş, evsiz kalmış, ölümcül hastalıklarla boğuşmuş, depresyondan çıkamamış ve bütün bunların arasında hayalleri için çabalamayı sürdürmüş. Bunun için ne olursa olsun elinden geleni yapmış bir sanatçı düşün. İşte bu. Bu arada başlamadan önce açıklayacağım. Burada direkt yazan kişinin yani My Head is Empty'nin ağzından okuyacağım. Ondan aklınız karışmasın. Ayrıca burada bu ismi My Head is Empty'yi neden seçtiğimi açıklayacağım. Bu proje 18 Ağustos 2018'de Nothing is Real parçasının yayınlanmasıyla başladı. O dönemde en yakın arkadaşım Jacob Skorski evinde bir uyuşturucu satıcısı tarafından vurularak öldürüldü. Günlerce onu aramıştım. Ancak günler sonra ailesi evine gidip kontrol ettiğinde kanlar içinde ölü buldular. Jacob benim için bir ağabey gibiydi. Bundan önce evden atılmıştım. Ailem o dönemde yaşam tarzımı dünyanın en büyük müzisyeni olma gibi boş hayallerimi sevmiyordu. Yeni bir müzik türü yaratmak istiyordum. One Piece'deki Luffy'nin dünyanın en büyük korsanı olma peşinden koşması gibi bir şeydi bu. En azından o zaman kendime bunu söylüyordum. Jacob'la tanıştığımda bana gerçekten inanan tek kişi oydu. Söylediğim hiçbir şeyi deli saçması olarak görmüyordu. Yeni bir şarkı gösterdiğimde gözlerindeki o gerçek saf sevinci asla unutmayacağım. Ailemden hiç almadığım özgüveni o bana verdi. İlk defa bir TV show'unda Voiceland'daki Payday programı şarkımla yer aldıktan sonra ailem biraz olsun bana inanmaya başladı. Daha önce babamla sürekli kavga ederdik. Bağırırdık. Bir keresinde fiziksel olarak bile dövüştük. Asla unutmayacağım. Bana gözlerimin içine bakıp bütün hayallerim boş hayal. Pipe Dream dediği günü. Delusion of Grandeur ne demek biliyor musun diye sordu. Bilmiyordum. Bana hayal ettiğim o büyük sanatçı hayatını sadece bir rüya olarak gördüğünü, kendisinin de bir zamanlar ünlü bir ressam olma hayali kurduğunu ama sonunda aile kurup hayallerinden vazgeçtiğini söyledi. Sanırım ya benim ondan daha büyük bir şey başarmamı istemedi ya da çocuk olarak benim de onun gibi vazgeçmek zorunda kalacağımı düşündü. Eskiden ondan nefret ederdim ama çok büyüdüm. Hepimiz çevremizin ve yetiştiğimiz dönemin ürünü olduğumuzu anladım. Bu yüzden bu yaraları aklımda affetmeye, kapanış sağlamaya çalışıyorum. Ama yine de bana her şeyi bırakmamı, kendisinin yaptığı gibi vazgeçmemi o kadar ısrarla söylediğini unutamam. Vazgeçmedim. Hatta o sözlerini daha sonra bir şarkımda kullandım. Birçok sebepten benden nefret ediyordu. Çılgın inançlarım yüzünden beni evden attıklarında kız kardeşim sürekli anne babamı yalanlarla bana karşı kışkırtıyordu. İş tanımıyordum. Bu yüzden hep yerel serseri çeteyle takılıyordum. Çünkü bana başımı sokacak bir yer veren tek insanlar onlardı. Ama inan ne kadar çok evde olmak istiyordum. Evde kalmaya çalıştığımda müzik yapmaya çalıştığım için kız kardeşim çıldırıyor, kapat şunu diyordu. Kötü ses çıkarıyordu, kabul ediyorum. Daha yeni başlıyordum. Babamı arayıp yalan söylüyor, bana bağırdığımı iddia ediyordu. Babam eve gelip beni tehdit ediyor, kavga ediyordu. Kız kardeşim benden büyük olduğu için hiçbir zaman bana inanmadı. Evde daha az, dışarıda daha çok zaman geçirmeye başladım. Kötü grupla her istediklerini yapıyordum ki bana yer versinler. Bulduğum bozuk paraları benzin parası olarak veriyordum. Beni alıp kaykay yapmaya götürsünler diye yıllarca kambur olup el kamerasıyla onları kaykay hareketlerini kaydediyordum ki beni sevsinler. Evden başka herhangi bir yer olsun istiyordum. Sonunda bu bana çok pahalıya patladı. Hep başım belaya giriyordu. Kız kardeşim ve ailemin kötü çocuk, hiçbir şeye yaramayacak değersiz biri anlatısını besliyordum. Yıllar böyle geçti. Sonunda ailem beni tamamen evden attı. Evsiz kaldım. Kız kardeşim anne babamı eve alırsınız polisi ararım diye tehdit etti. Arabamda market otoparklarında uyuyordum. Polis gelip arabaya bakar diye korkuyordum. Gece boyunca camları aralık bırakıp ter içinde ne bahane uyduracağımı prova ediyordum. Laptopumu yanımda taşıyordum. Halka açık tuvaletlerin dışındaki prizlere saç ediyor, lavaboda yıkanıyordum. Ücretsiz Wi-Fi ayarlayarak arabada müzik yapıp SoundCloud'a yüklüyordum. Suç oranı yüksek kasabalardaki iğrenç ucuz otellerde kalıyordum. Bir gece otel adamla polis aramak zorunda kaldım. Yan odadaki adamla kadın kavga ediyor, çocuk ağlıyordu. Korkunç bir şey olacağına eminim. İkisi de avaz avaz bağırıyordu. Gitarımı yatağımın üstünde o zamanlar tıraşlı kafamla otel banyo aynasında bakıyordum. Ve düşünüyordum. Hayatım nasıl bu hale geldi? Gerçekten müziğimi seven tek kişi ben miyim? Babam haklı mı? Hep bir hiç mi olacağım? Sonra bir mağazada işe girdim. Berbat ve ucuz dairelerde yaşamaya başladım. Jacob hayatıma girdi. Kötü biri değildi. Sadece müzik yapmak, varoluş, gerçeklik, evrenin derin soruları hakkında konuşmak istiyordu. Her şeyi değiştirdi. Kendime güvenmemi sağladı. Ve birdenbire Jacob yoktu. Birçok arkadaşımı intihar ve trafik kazalarıyla kaybettim. Ama böyle bir şey ilkti.
O kadar yıkılmıştım ki günlerce işe gitmedim. Durmadan ağladım. İşte o zaman ilk Nothing is Real'ı yazdım. Kafamı dağıtmak için başka bir daireye taşındım ve piyanoyla daha çok vakit geçirmeye başladım. Daha önce hep telli çalıyordum. 6 telli bas, birçok gitar, ukulele vesaire. Piyano ise bambaşkaydı. Hiç eğitimim yok. Tek bir nota ismi bilmiyorum. Müzik teorisi sıfır. Ama duygular o kadar hamdı ki gözlerimi kapatıp içimdeki acıyı dinliyordum ve notalar kendinden geliyordu. Jacob'la geçirdiğimiz o uzun gecede hatırlıyorum da yıldızlara bakıp evrendeki yerimizi sorguluyorduk. Varoluşun fraktal doğasından ne kadar küçük olduğumuzdan bahsediyorduk. Her şey bir rüya ya da illüzyon olabilir diyorduk. Nothing is real derdik ve sadece bizim bildiğimiz bir şaka gibi gülerdik. Şimdi yalnız başına piyanonun başında otururken sanki Jacob'un elleri benimkinin üstündeydi. Bana rehberlik ediyordu. Hala onun varlığını hissediyorum ve bunu teşvik ediyorum. En iyi arkadaşım çok erken alındı ve yıllarca onun hayaletine deli gibi konuşurdum. Arabadaki boş koltuğa masamın yanına "Tamam Jacob, hadi yapalım bunu" derdim. O günden beri yaptığım müzik sanki her saniye bana rehberlik ediyormuş gibi akıyor. Sanki onun fiziksel medyumu oldum. Dünyada kalmayı seçtim. Bazen biraz deli gibi hissediyorum. Sanki cennet güzel ama arkadaşım Jacob'la takılıp harika müzik yapmak istiyorum diyormuş gibi hayal ediyordum. Tabii ki ruhu bedenimden geçmiyor ama onun bana verdiği inanç kendimi bir dahi gibi hissettiriyor. Bana o kadar inandı ki ona olan borcumu ancak kendime inanarak ödeyebilirim. Ve işte böylece Nothing is Real akmaya başladı. Ne yazık ki yıllarca süren derin üzüntü yüzünden bir münzevi oldum. Haftalarca dışarı çıkamıyorum mecbur kalmadıkça. Sosyal anksiyetem o kadar kötü ki markete gitmek bile saatlerce zihinsel hazırlık gerektiriyor. Bir daha arkadaş edinmek istemedim. Birini daha kaybetmeye dayanamazdım. 6 yıldan fazla oldu ve hala yeni bir arkadaş edinemedim. Çift taraflı kılıç şuydu. Kendimi yıllarca felç eden depresyona bıraktım. Dünyada herkes sahte ve açgözlü diye. Dünyanın en gerçek müziğini ancak gerçek çaresizlikten yapabileceğime kendime inandırdım. Dikkat çekmek ya da para için değil. Cehennemin dibinden kendime ip atmak gibi. Maske her zaman bir metafor oldu. Ağzı yok, sadece kulakları ve gözleri var. Çünkü insanların daha çok dinlemesi, görmesi ve daha az konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Önce anlamaya çalış, sonra anlaşılmaya. Maskenin amacı bu. Dürüst olmak gerekirse birçok müzisyenin yüzünü her yere yapıştırması, kendilerini tanrı gibi görmesi bana iğrenç geliyor. Bazıları biyografilerinde sanki tanrının eli değmiş gibi yazıyor. Çok itici. O yüzden maske beni yok ediyor. Müzik sadece müzik oluyor ve kim ya da kimse ne olduğunu bilmeyecek. Geriye sadece müzik kalacak. Sosyal anksiyeteye geri dönersek bir noktada stres ve depresyon fiziksel olarak beni yıkmaya başladı. Toparlamaya başladım. Güçsüzleştim. Ayaklarım karıncalanmaya başladı. 6 ay içinde neredeyse yürüyemez oldum. Sol bacağım ve elim 7/24 iğne batması gibiydi. Gözlerim bozuluyordu. Parmaklarımı kontrol edemiyordum. Konuşma bozukluğu gelişiyordu. Acil bakıma ihtiyacım vardı ama Covid yüzünden işimi kaybettim. Sağlık sigortam yoktu. Birkaç ay geçti, durum kötüleşti. Ücretsiz Amerikan sağlık sistemine başvurdum. Onay beklerken devlet hastanesine gidip ücretsiz bakım için başvurdum. Onaylandı ama hiçbir şey değişmedi. Acile defalarca gittim. Yardım alamadım. Rastgele ilaçlar verdiler. Durumumu kötüleştirdi. Sadece ağrı kesici verip gönderdiler. Umutsuzluk zirvedeyken bunun kısa vadeli olmadığını kabul ettim. Durum katlanarak kötüleşiyordu. Vücudumu dinlemeye başladım. İçimden bir ses bu ellerin, bacakların ya da gözlerin sorunu değil, beynin diyordu. Belki tümör? Beynim olduğunu biliyordum. Sanki vücudum kendini yiyordu. Bu arada Nothing is Real albümlerini yazmaya devam ettim. O dönemde gitar, bas, telli kısımlarını tek tek notadan kaydedip birleştiriyordum. Çünkü sol elim akor formları arasında atlayamıyordu. İnanması zor ama bu albüm kapağı MS tanısı konmadan önce çizilmişti. Gerçekten neyin yanlış olduğunu emin olmadan hissedebiliyorsunuz. 6 yıl boyunca sağlığım yavaş yavaş erirken sonunda gerçek Amerikan sağlık sigortası onaylandı. Ailem mektubu alır almaz beni hastaneye götürdü. Ücretsiz hastanede 6 ayda bir şey yapamazken ücretli hastanede saatler içinde beyin MR çekti. Ve beyin, boyun ve omurilikte 20'den fazla lezyon bulundu. Hemen yoğun bakım alındım. Multiple sclerosis MS teşhisi kondu. MS teşhisini kesinleştirmek için lomber fonksiyon yapıldı ve doğrulandı. Hemen 2500 mg prednizon başlandı. Saatler içinde elim düzelmeye, topallamaya geçmeye başladı. Kurtulduğumu sandım. Ama birkaç gün sonra 5'ten fazla doktor grup halinde odama geldi ve kötü haber verdi. Tedavisi yok.
Bu hastalık kötüleşecek. Bir gün beni öldürecek. En iyi yapabileceğim şey stresi düşük tutmak. Çünkü kortizol, stres hormonu, MS'in ilerlemesini hızlandıran az sayıdaki şeyden biri. İşte o an My Head is Empty ismini kullanma kararı verdim. Doktorlar stresi düşük tutmanın en iyi şansım olduğunu söyledi. O yüzden zihnimi boş tutmaya Head Empty yapmaya çalışıyorum ki ömrümü uzatabileyim. Hastaneden bir hafta sonra yalnız ve korkmuş bir şekilde çıktım. O kadar korkuyordum ki Jacob'u bile düşünemiyordum. Sadece kendimi. Neyse ki sevgilim Miranda Ray'in her an yanımdaydı. Ona dedim ki beni terk edebilirsin. Bir gün tekerlekli sandalyeye mahkum olabilirim. MS'li kişinin %65'i demans oluyor ve kim olduklarını unutuyor. Ağladı ve hiçbir şeyin bizi ayıramayacağını söyledi. Bunu çok seviyorum. Ama en kötüsü henüz gelmemişti. Lomber fonksiyonuna açılan delik kapanmadı. Beyin omurilik sıvısı sızıyordu ve beyne baskı yapıyordu. Hayatımda ilk defa öleceğimi düşündüm. O kadar yoğundu ki babama eşyalarımı kime vereceğimi söylüyordum. İkimiz de ağladık. Babamın bana bakışı hiç öyle görmemiştim. Yüzünde canlı fraktal geometrik desenler akıyordu. Gerçekten öleceğime indim. Beynim son anda salgılanan rüya kimyasallarını salıyordu. Halüsinasyon görüyordum. Çok korkunçtu. Hastaneye gittik ama yardım etmediler. Eve döndüm. Google'dan öğrendiğim bir yöntemle çorap ve lastikle deliğe baskı yaptım. Birkaç gün sonra delik kapandı. Beyin sıvısı yeniden üretildi. O günden beri Nothing is Real albümleri yapmaya devam ediyorum. Bazıları daha iyi, bazıları daha kötü. Ama hepsi mücadele zamanlarımda yazıldı. İnsanlar neden bu kadar mutlu müzik yapıyor anlamıyorum. Belki ben sadece onlarla bağ kuramıyorum. Mutlu insanlar daha mutlu olmaya ihtiyaç duymaz. Altın yıldız üstüne altın yıldız koymak gibi. Eğer müzik yapabiliyorsam en derin acılarımdan, gerçek çaresizliğimden gelmeli. Belki biri dinler, benim acımı hisseder ve o an yalnız olmadığını anlar. Hayatım boyunca hissettim o yalnızlığı başkası hissetmesin diye. Okuduğun için teşekkür ederim. Şu anda tek amacım en iyi müziği yapabilmek ve umarım Miranda ile geçinecek bir hayat kurabilmek. Buraya kadar okuduysan senden bir şey istemiyorum. Sadece Spotify'dan ya da nerede dinliyorsan şarkılarımı dinlemem bile dünyalılara bedel. Dinleyen herkese kocaman teşekkür ederim. Benim için çok şey ifade ediyor. Açıkçası her ne kadar üzücü bir hikaye olsa da dediğim gibi ben bunun gerçek olduğunu düşünüyorum. Ve bu insanın samimiyetine inanıyorum ki zaten eserlerinde de bunun izlerini görmek çok mümkün. Mesela I Was Only Temporary'de hem bu dünya için hem de kendi hayatı için farkına vardığı geçicilikten bahsediyor. Ya da This Will Destroy Me isimli müziğinde ise hastalığından bahsediyor. Ya da bilmiyorum, sanırım ben fazla çıkarım yapıyorum. Demediğim ki bu kişinin çok azimli bir ruhu var. Hayatının en kötü zamanlarında bile hep hayali için çalışmış, evi olmamasına rağmen hala o halde uğraşan, ölüm döşeklerinde gezen ve hayatının uzaması için düşünmeyi bırakmış ama hala çabalayan biri. Cidden sanki bir film konusu gibi. Bu kadar kötü şeyler yaşayan birinin başına bir de düşünmemesi için bir hastalık geliyor. İlginçtir ki nedense bu bana yanlış gelmiyor. Beni yanlış anlamayın. Kesinlikle kimsenin ölmesini istemem. Umarım ömrü olabildiğince sağlıklı ve güzel geçer. Lakin şunu söylemek istiyorum. My Head is Empty'de şu anda olduğu konuma ve kişiye dönüşen bu yaşadıkları. Dilerim ki keşke bunları yaşamasa da daha güzel ve sonsuz bir hayat geçirse. Ama hayat farklı şeyler planladı ve olanlar oldu. Ama en azından bütün bu olumsuzluklar arasında bir kişilik kazandı. Ve bugün olduğu kişi oldu. Bunun kendisi dinliyor mu bilmem. Sırf bu video için otomatik de olsa altyazıları etkinleştirmeye çalışacağım. Umarım başarabilirim. Eğer oradaysan ve izliyorsan teşekkürler. Cidden bu yaptığın şeyler, hayatını ve bize paylaştıkların hepsi çok özel ve değerli. Umarım dünyanın en iyi müzisyeni olma hayalini başarırsın. Bu arada kendisi pek çok telif hakkı problemi ve açgözlü şirketlerin sömürme çabalarıyla uğraşıyor. Malum dünyada hala başkalarının içeriklerini çalan ya da insanları sömürmeye çalışan kişiler olduğundan böyle şeyler yaşanıyor. Eğer siz de kendisine bu telif savaşında yardım etmek isterseniz sabitli yorumda bırakacağım linkten kendisinin imza kampanyasına katılıp ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz. Kendisine bu davada başarılar diliyor ve elimden geldiğince desteklerim. Ve şunu unutmayın. Bu şirketlerin alamayacakları bir şey var. O da bu ruh, bu hikaye, bu azim. Dediğim gibi umarım kendisi bunların hepsinin üstesinden gelir ve hayaline ulaşır. Bugün buradaydım ve size My Head is Empty'nin hikayesini anlatmış bulundum. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın efendim.